Hepinize merhaba. Bu bölümde hepimizi ilgilendiren bir konuya dalıyoruz. Başarısızlık. Ama durun, büyük fiyaskolardan ya da dramatik çöküşlerden bahsetmeyeceğiz. Asıl mesele o farkında bile olmadan yaptığımız, bizi hedeflerimizden alıkoyan küçük ve sinsi alışkanlıklar. Gelin, neymiş bunlar? Hep birlikte bakalım. Evet, bu soru herhalde hepimizin aklına en az bir kere gelmiştir. Neden bazen o kadar çabalıyoruz, didiniyoruz ama bir arpa boyu yol gidemiyoruz? İşin sırrı ne kadar çok çalıştığımızda değil de nasıl çalıştığımızda yatıyor olabilir mi? İşte göreceksiniz, cevap çoğu zaman böyle devasa hatalarda değil, o her gün tekrarladığımız, belki farkında bile olmadığımız minicik alışkanlıklarda gizli. Peki, yol haritamız ne olacak? 4 ana durağımız var. Önce vizyon ve planlama eksikliğiyle başlayacağız. Sonra etkisiz çalışma yöntemlerine bakacağız. Üçüncü durağımız zihinsel tuzaklar ve en sonunda da dikkatimizi çelen o dış etkenlere ve odaklanma sorununa geleceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ve işte ilk bölümümüz vizyon ve planlama eksikliği. Aslında burası başarısızlığın tam da temeli. Çünkü biliyor musunuz, çoğu fiyasko daha biz ilk adımı atmadan, yani rotamızı belirlemeden başlıyor. Her şeyin başı sağlam bir vizyon ve plan. Şimdi bakın, hedefsizlik ve plansızlık. Bu ikisi aslında aynı madalyonun iki yüzü gibi. Düşünsenize, varmak istediğiniz bir yer, yani uzun vadeli bir hedefiniz yoksa, sabah kalkıp bugün ne yapacağım diye plan yapmanın ne anlamı var ki? Biri nereye gidiyorum sorusunun cevabı, diğeri de oraya nasıl gideceğim? Biri olmayınca diğeri de havada kalıyor haliyle. Gelelim ikinci bölüme. Etkisiz çalışma yöntemleri. Hani o sürekli meşgul görünen ama aslında yerinde sayan insanlar var ya, işte tam da o durumdan bahsediyoruz. Meşgul olmakla verimli olmak arasındaki o ince çizgiyi kaçırdığımız anlar. Kendi kendimizi nasıl sabote ettiğimize bir bakalım. Şimdi bu 3 maddeye bir bakalım. Not almak yerine her şeyi ezberlemeye çalışmak, koca bir kitabı bir gecede bitirebileceğine inanmak ve tabii ki dağınık bir masada çalışmak. Bunlar aslında hep aynı kapıya çıkıyor. Yanlış stratejiler. Sadece yorulursunuz, enerjinizi tüketirsiniz ama günün sonunda elinizde pek bir şey kalmaz. Verimli olmak bu değil. Ve işte en yaygın tuzaklardan biri. Zor ve acil işler yerine kolay ve önemsiz işlerle ilgilenmek. Buna üretken erteleme de deniyor. Hani gün boyu bir sürü küçük işi halledip kendinize süper üretken hissedersiniz ya. Ama o asıl yapılması gereken, en önemli iş bir dağ gibi karşınızda durmaya devam eder. İşte bu ilerlemeyi durduran en sinsi alışkanlıklardan biri. Tamam, çalışma yöntemlerini anladık. Şimdi daha derine inme zamanı. Üçüncü bölüm. Zihinsel tuzaklar. Çünkü bazen en büyük engel ne masanın dağınıklığıdır ne de plansızlık. En büyük engel bizzat kendi zihnimizdir. İşte size klasik bir eylemsizlik döngüsü. Birinci adım, gereksiz ayrıntılara fena halde takılıp kalıyorsunuz. Sonuç? İkinci adım, asıl yapmanız gereken işi sürekli erteliyorsunuz. Mükemmel olsun diye beklerken aslında hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz. Yani neymiş? Mükemmeliyetçilik, ertelemenin en yakın kankasıymış. Ve geldik son durağımıza. Diyelim ki vizyonumuz var, planımız tamam, zihinsel olarak da hazırız. Ama bir de dış dünya var, değil mi? İşte dördüncü bölümümüz dış etkenler ve odaklanma. Yani o dikkat savaşını nasıl kaybettiğimize bir bakalım. Aslında bu ikisi aynı madalyonun iki farklı yüzü. Bir yanda yapılması gereken iş var, diğer yanda anlık keyif. Ders çalışırken bir yanda kendini dizi izlerken bulmak ya da arkadaşların hadi gel bir kahve içelim dediğinde asla hayır diyememek. Bu seçimler biriktiğinde maalesef uzun vadeli hedeflerimiz yara alıyor. Temelde yatan sorun ne? Sınır koyamamak ve disiplin eksikliği. Yani işin özü ne? Ortak nokta şu, uzun vadeli hedefler yerine kısa vadeli rahatlığı, anlık keyfi seçmek. Her seferinde aman sonra yaparım dediğimizde aslında gelecekteki başarımızdan küçük bir parça çalmış oluyoruz. Peki tüm bu anlattıklarımızı tek bir cümlede toplarsak ne deriz? İşte tanımı. Başarısızlık bir olay değil, bir alışkanlıktır. Yani hedefe gitmenizi engelleyen o küçük, sürekli tekrarlanan eylemlerin ya da tam tersi yapmadığınız şeylerin birikmiş bir sonucudur. Kısacası birikim meselesi. Ve şimdi bu analizi tamamlarken topu size atıyorum. Bu konuştuğumuz alışkanlıklardan hangisi şöyle bir düşününce size bu tam benlik dedirtti?
Belki de bu soruya vereceğiniz dürüst bir cevap, hedeflerinize ulaşma yolunda atacağınız en önemli ilk adım olabilir. Üzerine düşünmeye kesinlikle değer.